Bu yazınız nasıl geçti? Benim çok sıcak geçti. Eminim sizlerin de oldukça sıcak geçmiştir. Çünkü 2023 yılı dünyanın bugüne kadar kaydedilmiş en sıcak yazlarından biri oldu. Pek çok ülkede en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti, en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Kayıtların tutulduğu 19. yüzyıldan bu yana 2023'ten daha sıcak bir yıl yaşamayan pek çok coğrafya var. Sadece bir bölgede değil, yani sadece Türkiye'de veya Türkiye'nin bir şehrinde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, Avustralya'dan Japonya'ya kadar dünyanın hemen hemen her yerinde ekstrem tabiat olayları, ekstrem hava olayları yaşandı. Ne demek ekstrem? Uçlarda demek. İklim bilimciler ekstrem hava olaylarını olağanın dışında, olağanın üzerinde hava olayları olarak kaydediyorlar. Bunlar zaman zaman olabilir. Yani 10 yılda bir işte öyle bir soğuk olur ki, işte ben çocuktum şöyle bir soğuk oldu ki denir. Ama bunlar sıklık kazanmaya başladığı zaman işte orada bir tuhaflık olduğu anlaşılır. Yaklaşık 20-30 yıldır Batı dünyasında bir sera gazı etkisi konuşulurdu zaten. Yani dünyamız ısınıyor, ozon tabakası delindi. İşte arabalardan çıkan gazlar, evlerden çıkan ısı vesaire kimyasal tüketimimiz dünyanın atmosferini bozuyor. Yani dengeyi, düzeni bozuyoruz. Bu yayınları izleyenler biliyorlar. Israrla şunun altını çiziyorum. İnsanlık olarak yeni bir çağa giriyoruz. Bu çağın işte teknoloji alanında bazı özellikleri var. Toplum yaşamı alanında bazı özellikleri var. Tabiat olayları alanında da bazı özellikleri var. Yani sadece kendimizi ve toplumu değiştirmekle kalmadık. Aynı zamanda tabiatı hatta atmosferi de değiştirmeye başladık. Çünkü neden? Çünkü farklı yaşıyoruz. Orta çağ insanı gibi yaşamıyoruz. Hatta sanayi toplumuna girildiği zamanki 19. yüzyılın veya 20. yüzyılın başındaki insan gibi de yaşamıyoruz. İşin açıkçası zaman zaman insan gibi yaşamıyoruz. Bunu yani mecazen de söylemiyorum. Abartıyoruz. Tabiata aşırı bir saldırganlıkla yaklaşıyoruz ve tüketim toplumu da bunu ne yapıyor? Teşvik ediyor. Evet, bunun tabii ki bazı sonuçları oluyor. Bu sonuçlar yağmuru, karı, rüzgarı, fırtınayı etkileyecek kadar büyük olmaya başladı. Yani iklim bilimciler bunu söylüyor, tabiat bilimciler bunu söylüyor. Peki uluslararası ilişkilerci olarak ben neden bu konuyla ilgileniyorum? Çünkü bu olayların hepsi uluslararası ilişkileri de etkiliyor. Devletler arası, milletler arası ilişkileri de etkiliyor ve bu süreci durdurabilecek olan, belki iyileştirebilecek olan alanlardan bir tanesi de uluslararası ilişkiler. Evet, baştaki konuya geri dönecek olur isek. 10 yıl içerisinde, şimdi iklim bilimciler diyor ki 2023 yılında yaşadığınız yazı sıcak buluyor iseniz 10 yıl sonra bugün yaşadığınız yaz için ya o yaz ne kadar da serinmiş, ne kadar da işte ılımanmış diyeceksiniz diyorlar. Bundan 10 yıl sonra ne demek? Yani 2033 yılı. 2030-33 yıllarına doğru şu yaşanılan ve ekstrem denilen hava olaylarının normal hale gelmesi bekleniyor. Yeni normal haline gelmesi, norm haline gelmesi bekleniyor. Bu da tabii ki felaket. Dünyanın pek çok noktasında 1-1,5 derece hatta 1,7 derecelik ortalama sıcaklıkta bir artış bekleniyor. Bu sıcaklık artışları ne getiriyor? Tabii ki öncelikle yangınlar getiriyor. Yangınlar getiriyor. Bu yıl biliyorsunuz sadece sellerle ve hava sıcaklığıyla değil dünya yangınlarla da boğuştu. Türkiye'de en son Çanakkale'de bir yangın oldu ve Çanakkale'deki yangından sonra neredeyse bir hafta 10 gün boyunca şehir is koktu. İşte o yanık kokuları şehrin üzerinden kalkmadı. Bunun daha büyük boyutlusunu, daha büyük bir felaketi Kanada ve Amerika yaşadı. Kanada'da yani bu yıl hani onların wildfire dedikleri yani vahşi yangın veya bizim genel olarak orman yangını dediğimiz yangınlar çıktı. Ama öyle böyle değil. Yani Kanada'da şu ana kadar yanan orman miktarı Yunanistan ülkesinin toplam yüz ölçümü kadar.
Yunanistan'ın tamamının yandığını düşünün. İşte oradan çıkan gazlar, zehirler, isler, bunların hepsi ne oldu? Yükseldi. Ve Kanada şehirlerinin, bazı Kanada şehirlerinin üzerinde inanılmaz bir hava kirliliğine yol açtı. Sadece onunla da kalmadı, sınırı aştı. Tabiat sınır tanımaz. Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerinde, New York üzerinde, hatta saatlerce uzak Washington DC üzerinde sarı, koyu bir bulut tabakası oluşturdu ve bu günlerce geçmedi. Hava kalitesi müthiş bir şekilde düştü. İnsanlar maskeyle dolaşmak zorunda kaldı. Sokağa çıkmama tavsiyeleri yapıldı. Şimdi Covid salgının hemen akabinde yeniden maskeye girmek insanları şaşırttı. Diyorum ya, yeni bir çağa giriyoruz. İşte Covid de bu çağın parçası, yangınlar da bu yeni çağın parçası, seller de bu yeni çağın parçası. Uzmanlar diyor ki şu anda gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmıdır. Buzdağını biliyorsunuz, çok az bir kısmını suyun üzerinde görürsünüz ama ağırlıklı kısmı %80'i 90'ı denizin, okyanusun altındadır. Demek ki buzdağının görünen kısmı buysa önümüzdeki yıllar içerisinde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl içerisinde çok daha aşırı, ekstrem hava olaylarını, hava koşullarını yaşayacağız. Bu günleri belki de serin bir yıldı diye anacağız. İşin açıkçası ben çocukluğumu düşünüyorum. Ankara'da, Yenimahalle'de geçti benim çocukluğum. Biz her kış Yenimahalle sokaklarında kızakla kayardık. Yani o kadar kar olurdu. Ve mutlaka her yıl 3 gün, 5 gün, işte bazen daha da fazla okullar tatil olurdu. Ankara'da dersteyken şöyle camdan mesela karın yağmaya başladığını gördüğümüzde çocuklar olarak hemen aramızda kaynaşırdık. Fıkırdaşırdık. Derdik ki işte tatil olacak. Öğretmenimiz derdi ki boşuna ümitlenmeyin çocuklar, tatil olmaz derdi ve o anda neredeyse 1 saat 2 saat geçmeden kapı açılır, yarın okullar tatil müjdesi gelirdi. Hatta o gün okulun tatili olduğu olurdu. Ankara o karlı kışları açıkçası şimdi özlüyor. Yani bulamıyorsunuz. Müthiş bir ılımanlaşma var, iklimde bir ısınma var. Sadece bu Ankara'ya özgü bir durum da değil. Şehirleşme, her eve 1-2 otomobilin girmeye başlaması, yani konfor artışı bizim karbon salınımımızı, karbon izimizi arttırdı. Ve şehirlerin üzerinde böyle izahı güç bulutlar oluşmaya başladı. Yani ben her zaman Ankara'da tepeden baktığım zaman aşağıda böyle kurşuni bir bulut görüyorum. Bu ne anlama gelir? Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum ama şehirleri ısıtıyoruz. Yani doğalgaz sobasının dışına elinizi yaklaştırdığınızda göreceksiniz. Çok da yaklaştırmayın hani deneme yapayım diye. Müthiş bir sıcaklık olduğunu görürsünüz. Yakar insanın elini. Ve bu ısı her evden, her daireden şehre atılıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şehri inanılmaz bir şekilde ısıtıyoruz. Otomobillerimizde, ısıtma sistemlerimizde ve diğer tüketim alışkanlıklarımızda. Dolayısıyla eğer ben çocukluğumun kışını soğuk bir kıştı diye anıyor isem ve bugün sıcak geliyor ise büyük ihtimalle benim çocuklarım da bundan 10 yıl sonra ya benim çocukluğumda bulunduğum şehre kar yağardı, soğuk olurdu sözünü söyleyecekler muhtemelen. Çünkü iklimde müthiş bir değişim olduğunu uzmanlar ifade ediyorlar. Evet, Temmuz ayı insanlık tarihinin en sıcak ayı olmuş. Yani kaydedilen insanlık tarihinin en sıcak ayı olmuş. Uzmanlar diyor ki değişim beklenenden fazla. Yani biz bu kadarını beklemiyorduk. Ama diyorlar biz başka bir gerçekle karşılaştık. Nedir o gerçek? Yani biz ısının artmasını tamam bekliyorduk. Yani 1 derece, 1,5 derece gibi artışlar bekleniyordu. Nitekim Paris Sözleşmesi'nde de bu artış göz önünde bulunduruldu ve bunu aşağıya çekmek yönünde bazı çalışmalar yapıldı. Yani 20 yıldır, 30 yıldır iklim bilimciler ısının artacağını söylüyorlar. İnsanlık bununla ilgileniyor. Ama sorun şurada. Bunun etkisinin ne olacağı konusuyla çok fazla ilgilenmedi uzmanlar. Şehir bilimciler, iklim bilimciler bunu da itiraf ediyorlar. Çünkü şu an karşımıza şöyle bir durum çıktı. Hani ısı 0,1 derece artarsa
0,5 derece artarsa bundan işte hayvanlar etkilenir, bundan balıklar etkilenir, kuşlar etkilenir, insanlığın geleceği tehlikeye düşer falan gibi cümleler kuruluyor idi. Ama şu cümleler kurulmuyordu. Ya ısı sizin bölgenizde şu kadar artarsa şöyle bir yangın çıkar, ormanlar yanar ve siz de bununla baş edemezsiniz. Şöyle seller olur ve siz bununla baş edemezsiniz. Bunlar fazlaca konuşulan konular değildi. Yani ısı artacak ama bunun etkisi üzerinde çok fazla durulmuyordu ve şu ortaya çıktı. Yani son birkaç yılda, belki 5-10 yılda diyelim, karşılaştığımız ekstrem hava olayları insanlığın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Kırılgan olduğunu göster. Yani şimdi insanlar gökdelenler yapıyorlar, uzaya gidiyorlar, işte ne bileyim büyük gemiler yapıyorlar, uçaklar yapıyorlar. Kendilerinin bir şey olduklarını düşünüyorlar. Yani yağmur yağarsa ne olacak? Yüksek bir yere çıkar kurtulurum. Biraz daha fazla yağmur yağarsa işte evime çekilirim. Isınırsa klimamı açarım gibi bir yaklaşım içerisinde idi insanoğlu. Ama bu en son orman yangınları, seller, ekstrem hava olayları insanlara şunu gösterdi ki çok kırılganız, çok zayıfız. Tabiat karşısında bazen bir hiç mertebesine geliyoruz. Yani bir rüzgar geliyor, insanları alıp adeta tokatlıyor. Bir yangın çıkıyor, işte helikopterler, uçaklar, işte su atmalar vesaire sanki bir damla gibi kalıyor. Okyanusta bir damla gibi kalıyor. Boşuna uğraşıldığı hissini veriyor insana. Ve 2023 yılında hemen her yerde orman yangınları çıktı ve normal orman yangınları değil. Her yıl dünyada orman yangınları olur ve hatta orman yangınlarının faydası olduğu da söylenir. Tabiatın genel dengesi açısından söylüyorum. Yani yeryüzünde insan olmasa da her yıl düzenli miktarı ormanın yanar, düzenli miktarı yeniden canlanır. Bu bahsettiğimiz böyle değil. Ekstrem yangınlar meydana geliyor ve bu yangınlar enteresan bir şekilde insanoğluna yakın yerlerde cereyan ediyor. Tabii burada bir ironi de var. İnsanoğluna yakın olmayan yer mi kaldı? Yani tabiatın her köşesini kendi yaşam alanımız haline çevirince işte o zaman o tabiatın ekstrem olayları da bizi daha çok vurmaya başladı. Ve şu da söyleniyor uzmanlar tarafından, en son çıkan Birleşmiş Milletler olsun, meteoroloji örgütleri olsun, diyorlar ki değişim hızlanıyor. Yani böyle hani bir çağlayana doğru yaklaşan nehir gibi düşünün. Nehir böyle çağlayana yaklaştıkça hızlanır. Bunu anlarsınız, suyun hızından anlarsınız. Nehrin etrafındaki ağaçların, hani bir sal üzerinde gittiğinizi düşünün. Ağaçların böyle görüntüsünün hızlanmasından anlarsınız. İklim değişikliğinde de müthiş bir hızlanma söz konusu. Muhtemelen önümüzdeki yıl bu yıldan daha çok hissedeceğiz değişikliği. Ve 2025'te ve 26'da 27'de sonrasında çok daha fazla bu değişikliği hissedeceğiz. İnsanlar şunu da bulmaya çalışıyor. Ya bu değişikliğin nedeni ne? Sadece biz miyiz? Çünkü bize bakan yönüyle hani biz kendimizi değiştirdik diyelim. Yine de durdurabilir miyiz? Yoksa bir şeyleri tetikledik mi? Ya da hani dünya 500 yılda bir, 1000 yılda bir, ne bileyim 5000 yılda bir girdiği bir döngünün içine mi girdi? Hani bunu da araştırıyorlar, bulmaya çalışıyorlar ama bizim değiştirebileceğimiz sera gazı emisyonlarını azaltmak. Çünkü sera gazı emisyonlarıyla küresel sıcaklık artışı arasında bir ilişki olduğu çok net. Bir ilişki olduğu çok net. Yani 1 milyon arabayla siz sürekli hareket ederseniz, egzozundan ısı yayarsanız ve bunu da dar bir bölgede, mesela New York gibi, Londra gibi veya İstanbul gibi dar bir bölgede yaparsanız o bölgedeki ısıda değişiklikler yaparsınız. Binalarınız yükselirse, gökdelenler haline gelirse rüzgarlar gökdelenlere çarpar. Şehri soğutamaz. Şehrin içerisinde sıcaklık oluşur. Şehrin içerisinde oluşan sıcaklık, sıcak soğuk böyle duvarlarının yerlerini değiştirir. Yani sıcak ile soğuk arasındaki değişim kanallarını tabii olmaktan çıkarır. Bu da ne yapar? Böyle su birikimini getirir, sizin tepenize bir anda indirir. Yani 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık suyu, yağmuru siz bir anda alırsınız. Bu da ne olur? Afat olur. Yani büyük bir felakete dönüşebilir. Örnekleri çoğaltmak mümkün. İklim değişikliklerinden, aşırılıklarından ne beklemeliyiz? Bu konuda uzmanların söylediği şu, yani soruyorsunuz iklim bilimciye, ya bundan sonra ne olacak? Cevap şu, bilmediğimiz sularda yüzüyoruz şu anda.
bilmediğimiz bir mecrada ilerliyoruz. Kör uçuş yapıyoruz. Ne demek kör uçuş? Önümüzü görmüyoruz. Sadece ve sadece şunu söyleyebiliriz. Bugün iyi günler. Hani bir şarkı vardı. Neydi o? Sıcak daha da sıcak olacak. Hani sıcak daha da sıcak olacak. Sadece size bunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yazlar, kışlar daha sıcak olacak. Daha fazla olağan dışı olaylar yaşanacak. İklim, hava olayları yaşanacak. Ve 4 mevsim arasındaki farklarda azalmalar olacak. Yani yazın böyle bir sel felaketi, ne bileyim kışın böyle sıcak giden bir kış, sonbaharda böyle ne diyelim tuhaf olaylar, ısınmalar vesaire vesaire, ilkbaharda yağmurun kesilmesi gibi olayları beklememiz gerektiğini söylüyorlar. İki endişe ön plana çıkıyor, iki endişe. Bir tanesi Antarktik yani Kuzey Kutbu buz tabakalarındaki erime hızlanıyor. Çok ciddi miktarda hızlanıyor. Bunu gözünüzle bile görebiliyorsunuz. Isınma çok olağanüstü. Yani normalde kara kış olması gereken bir ayda Antarktik'e gittiğinizde, Kuzey Kutbu'na gittiğinizde bakıyorsunuz ki ilkbahar benzeri bir hava var. Böyle buzul olması gereken yerde topraklar var. Bu büyük bir kaygı. İkincisi de Atlantik meridyenindeki dolaşımın çökmesi, dolaşım sisteminin bozulması. Dolaşım sisteminin bozulması. Biliyorsunuz suların bir akıntısı var. Sular dışında ısınmayla birlikte rüzgarların da bir rejimi var, akış rejimi var. İşte bu rejimdeki bozulmalar, ne diyelim, devir sıklıklarındaki değişmeler kıyılara sıcaklık olarak kendisini gösteriyor. Okyanustaki 1 derecelik, 2 derecelik bir ısınma korkunç bir tabii ki fark oluşturuyor. Okyanus ısınırsa üzerindeki rüzgarlar ısınıyor. O okyanus sularının vurduğu kıyılar, karalar ısınıyor. Bu ısınma sonucunda yangınlar çıkıyor. Bu ısınma sonucunda bazı hayvan türleri yok olmaya, azalmaya başlıyor. Ne bileyim tarım yapılamaz hale geliyor, balıkçılığı etkiliyor. Yağmurlar aşırı hale geliyor, sel halini alabiliyor. Dolayısıyla şunu unutmayınız ki Atlantik Okyanusu yanında, Pasifik Okyanusu yanında bizler bir böcek gibiyiz. Yani bir kum tanesi gibiyiz. Yani orada yaşanacak olan değişimler çok devasa değişimler. Çok devasa değişimler. Siz o değişimlerin yanında bir böcek gibi, bir sinek gibi kalabiliyorsunuz. Ve bir şeyleri tetiklediğiniz zaman o dönüşüm bir kalıcı hale gelir ise işte ondan sonrasında istediğiniz kadar arabaları kullanmayı bırakın, istediğiniz kadar hayat tarzınızı değiştirmeye çalışın, çok da fazla etkisi olmuyor. Uzmanların tavsiyesi şu, genelde bu uzmanlar da Avrupa'dan, Amerika'dan olur. Çok az sayıda işte ne bileyim başka coğrafyadan uzman konuştuğunu görüyoruz. Uzmanlar diyorlar ki fosil yakıtların yakılması, sınırlanması lazım. Yani son günlerde biliyorsunuz bir çılgınlıkla başladı. Petrolle çalışan, mazotla çalışan arabaları bırakıp elektrikli arabalara geçiliyor. Tamam da elektriği neyle üretiyorsunuz? Elektriği neyle üretiyorsunuz? Bakıyorsunuz elektrik üretiminde de yine doğalgazın, kömürün olduğunu görüyoruz. Yine yani aynı noktaya geliyor iş. Ve elektrikli araçların tabiat dostu olduğu konusunda da pek çok kişinin şüpheleri var. Hani yine belki nükleer enerjiyle üretilen, elektrik üretilen ülkeler bazı savunmalara gidebilirler ama nükleerin de farklı riskleri olduğunu biliyorsunuz. Şu anda fosil yakıtla ilgili ciddi bir düşmanlık söz konusu. Fosil yakıtları azaltalım diyorlar. Petrolün, gazın, bunların ne bileyim tüketimini azaltalım diyorlar. Fakat azalıyor mu? Görebildiğimiz kadarıyla öyle çok ciddi bir, anlamlı bir azalmanın olmadığını görebiliyoruz. Değişime uyum sağlayabilecek miyiz? Hayatlarımızı değiştirebilecek miyiz? Şu anda kuzey güneyi, güney kuzeyi suçluyor. Yani fakir ülkeler zengin ülkelere diyor ki bu dünyayı bu hale siz getirdiniz. Dolayısıyla bunun yükünü daha çok sizin taşımanız lazım. Karbon emisyonu azaltmada. Ya mesela bir Fransa, bir İtalya, bir Almanya, Amerika, Kanada. Ya bugüne kadar dünyayı mahvettiniz. Berbat ettiniz. Şimdi dönüyorsunuz dünyaya, diyorsunuz ki ey işte Hindistan, ey Afrika, ey Türkiye, hadi el birliğiyle karbon emisyonu düşürelim.
Dünyaya daha az işte ne yapalım? Egzoz gazı salalım. Tamam da bugüne kadar sen berbat ettin. Bunun üstesinden ben yani nasıl geleceğim? Çünkü bu bir takım fedakarlıkları gerektiriyor. Ben ülkemdeki bütün her şeyi çevre dostu hale getirebilmem için milyarlarca dolar harcamam lazım. Versen bana milyarlarca doları, ben de harcayayım. Ya bugüne kadar madem bu kadar hor kullandın benim dünyamı, o zaman en çok senin ödemen lazım. Ama gelişmiş dünyada tabii bu yükü sırtına almak istemiyor. Yani Brezilya mesela Amazon'u koruması lazım. Sürekli baskı yapılıyor Amazon'u mahvetme diye. Brezilya'da diyor ki ya tamam da yani benim de sıkıntılarım var yani gayri safi milli hasılam kişi başına düşen seninkinin bilmem yarısı kadar. Bugüne kadar Amazon'un mahvedilmesinden sen yararlandın. Müsaade et bugün de hani tabiri caizse bugün de dünyanın canına biraz da ben okuyayım demeye geliyor aslında iş ama öyle demiyorlar tabii ki. Evet, değişime uyum sağlayabilecek miyiz bu ekstrem hava koşullarına? Bu değişimi durdurabilecek miyiz? İnsanlar yaşam koşullarını, yaşam stillerini değiştirmeyi kabul edecekler mi? Bunu göreceğiz, bilemiyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl muhtemelen kayıtlara en sıcak yıllar yazılacağını söylüyor. Yani bu yıl Temmuz ayı en sıcak ay olarak kayıtlara geçmiş. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde muhtemelen bu rekor birkaç defa kırılacak. Yani yeni en sıcak ay rekorları kırılmış olacak. Buradaki hani biraz önce anlattığımız konudan aklıma gelen bir hususu paylaşayım. Sıcaklık değişiklikleri, ekstrem hava koşulları herkese vuruyor. Doğru. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece geçen yıl 165 milyar dolar maliyet çıkarmışlar. Yani sıcak hava koşulları nedeniyle Amerika'ya maliyeti bu iklim değişikliğinin sadece bir yılda geçen yıl 165 milyar dolar olmuş. Amerika parayı basıyor ödüyor. Yani Amerika'nın parası var kasasında. 165 milyar değil 265 milyar dolar da olsa bunu karşılayacak gücü var. Tabii onların da canını yakıyor ama bu güç var. İyi ama yani mesela ne diyeyim Nijer ne yapsın? Mesela Çad ne yapsın? Afrika ülkeleri ne yapsın? Bangladeş ne yapsın? Nasıl karşılasın? Hatta hani Türkiye gibi, Mısır gibi ülkeler ne yapsınlar? Bunları karşılayacak güçleri yok. Yine bu bahsettiğim ülkelerde mesela bir Mısır'da, bir Bangladeş'te Amerika'daki gibi yaşayan insanlar var. Onlar da bir şekilde iklim değişikliğinin maliyetini göğüsleyebilirler. Ama bu toplumların bir de alt kesimleri var. Onlar ne yapsın? Yapılan bütün araştırmalar şunu gösteriyor. İklim değişiklikleri, ekstrem olaylar en çok savunmasız sınıfları ve savunmasız halkları vuracak. Ve vuruyor da. Yani 3. dünya ülkelerini, az gelişmiş ülkeleri daha çok vuracak. Onlar bu maliyetleri göğüslemekte zorluk çekecekler. İkinci olarak da bir toplum içerisindeki en fakir, en alttaki kesimleri vuracak. Bu nedenle de bazı önlemlerin alınması isteniyor. Birleşmiş Milletler gibi ve ne diyelim non-governmental sivil toplum kuruluşları gibi yapılar tarafından. Evet, Paris İklim Anlaşması yapıldı 2015 yılında biliyorsunuz ve devletler o anlaşmayla küresel sıcaklıkları sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerinde tutmama sözünü verdiler. Yani 1850-1900 arasındaki dünya ortalama sıcaklığının 1,5 derece üzerine çıkmama, yani onu aşmama sözünü verdiler. Ama şu an yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor ki 1,7 derece kadar aşacak. Yani 2030 yılına kadar bu söz tutulamayacak gibi görünüyor ve 1,7-1,8 derece kadar bir artış öngörülüyor. Bunda felaket olduğu söyleniyor. Dünya son yıllarda önemli ölçüde ısındı demiştik. Bunda sera emisyon gazlarının rolü çok büyük. Son olarak El Niño'dan biraz bahsedeyim. Belki duydunuz ama ne olduğu belki çok kulağınıza çalınmamış olabilir. El Niño bu sıcaklık artışlarının önemli nedenlerinden bir tanesi. Ve bu yıl Porto Rico'dan Çin'e kadar yaşanan o ekstrem rekorların da
rekor ısı artışlarının da önemli müsebbiplerinden biri sayılıyor El Niño. Şimdi El Niño nedir? Geniş Pasifik Okyanusu'nda, yani bütün o Pasifik Okyanusu'nda rüzgar gücündeki ve okyanus sıcaklığındaki değişiklikler iki rejimle adlandırılıyor. Bir tanesi El Niño, bir tanesi El Niña. El Niño sıcak olanı ifade ediyor. İki farklı iklim düzeni. Ve aralarındaki geçiş normalde 3 ila 7 yıl arasında oluyor ama çok düzenli değil. Yani bir El Niño yılı oluyor, bir de El Niña'nın aktif olduğu yıl oluyor. El Niño'nun aktif olduğu, hakim olduğu dönemde dünyada sıcaklıklarda ciddi bir artış oluyor ve El Niño'lar genelde bir yıl sürmesine rağmen bunun aşıldığı da oluyor. Bu da dünya ısılarını arttırıyor maalesef. Bu yılda yine El Niño yılıydı ve okyanuslarda, özellikle Pasifik Okyanusu'nda çok aşırı sıcaklık farklılıklarına yol açtı. Hatta Hawaii'deki o müthiş yangın hala da devam ediyor kısmen. 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı biliyorsunuz. Buna da El Niño etkisinin neden olduğu söyleniyor. İşte Avustralya'dan Endonezya'ya, kuzeyde Amerika kıyılarına kadar bütün bu bölgeyi El Niño'nun etkilediği bu yıl ifade ediliyor. Normalde yani dünyada bir denge söz konusu. Havada bir sıcaklık olduğu zaman bu sıcaklığı okyanus emiyor. Yani o sıcaklığı alıyor, havayı soğutuyor. Yaşanılabilir bir hale getiriyor. Ama düzenli bir değişim olmaya başladığı zaman havadaki sıcaklığı okyanus suyuyla sıcaksa ememiyor. Ve sistem değişmeye başlıyor. Rüzgarların yönü değişmeye başlıyor, akıntıların yönü değişmeye başlıyor. Ve akıntılarda çok küçük değişiklikler çok büyük sonuçlara yol açıyor. Rüzgarlardaki işte ısı farkı veya hız farkı yani çok küçük gibi görünen, dünya dengeleri arasında küçük gibi görünen değişiklikler hayatımızı tarumar ediyor. Yani o dünya dengesi hayat açısından baktığınız zaman bazen milimetrik değerlerle çalışıyor. Milimetrik değerlerle çalışıyor. Böyle santimetrik değerlerle çalışıyor. Çok küçük bir değişiklik, hani kelebek etkisinden aslında çok daha açık bir şekilde bu görülüyor. Yani dünya için küçük ama bizim için çok büyük sonuçlar doğuruyor ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın işsiz kalmasına, ne bileyim tarlalardan ürün alınamamasına, ekonominin sarsılmasına, ekonomiden siyasete, rejimlerin devrilmesine kadar bu yol açıyor. Ve gerçekten önümüzdeki 10 yıl içerisinde bazı rejimler, bazı liderler belki de bu ekstrem hava koşulları nedeniyle düşecekler. Yani bazı ülkelerin ekonomileri bu ekstrem hava koşulları nedeniyle çökecek. Ve şimdilerde şöyle bir yeni kavram da çıkmaya başladı. Hani olağan hava koşulları, olağanüstü hava koşulları, üzerine ekstrem hava koşulları. Şimdi bir de crazy ekstrem diyorlar. Yani çılgın ekstrem hava koşullarının geleceğinden bahsediliyor. Bu yıl her yer olduğu gibi Amerika'da çok sıcaktı. Amerika'dan bir iki örnekle kapatalım isterseniz bugünkü yayınımızı. Phoenix'te, Arizona Phoenix'te 43 derece olmuş hava sıcaklığı ve bu 31 gün üst üste sürmüş. Yani 43 derece her yerde olabilir belki ama 31 gün, yani bir ay kesintisiz bir şekilde 43 derecenin üzerinde sıcaklık yaşanmış. 43 derecenin üzerinde kesintisiz sıcaklık yaşanmış. Miami'de de ard arda 46 gün 37 derecenin üstü görülmüş. Ard arda 46 gün 37 derecenin üzeri, neredeyse 1,5 ay yapıyor. Hatta şunu söylüyorlar ya, enteresan geldi gerçekten. Arizona'da diyorlar sıcaklıktan dolayı kaktüsler bile yani sönmeye başladı. Yani bu sıcaklıklara diyorlar kaktüsler dahi, çöl hani bitkisi kaktüs dahi dayanmakta zorlanıyor. İnsanlar buna nasıl dayansınlar? Evet, önümüzdeki 10 yıl içerisinde hemen her şey değişeceği gibi tabiat da